Giza piramidi. Sadece taş yığınları mı, yoksa evrenin matematiğini saklayan bir sır mı? Belki de insanlık tanrısal bir kodun izini çoktan unuttu. Zamanı geri sar. Nil kıyısında rüzgarın şekil verdiği bir çöl düşün. Ve bu çölün ortasında gökyüzüne meydan okuyan taş bir yapı yükseliyor. Giza piramidi. Ama bu yapı sadece görkemli bir mezar değil. Her bir taşı evrenin diliyle konuşuyor olabilir. Milyonlarca taş blok, milimetrik hassasiyetle dizilmiş. Ancak en ilginç detay taşlarda değil, oranlarda gizli. Piramidin çevresiyle yüksekliği arasında dikkat çekici bir matematiksel bağ var. Yapılan hesaplamalar bu oranın pi sayısına, yani 3.1416'ya son derece yakın olduğunu gösteriyor. Dairelerin çevresini ölçmenizi sağlayan bu sayı sadece geometriyle ilgili değil, evrenin dokusuna işlenmiş bir sabit gibi. Şimdi şu soruyu düşün. Antik Mısırlılar binlerce yıl önce modern matematiğin bu temel taşı olan pi'yi nasıl biliyor olabilir? Bir tesadüf müydü bu oran? Yoksa Giza piramidi sadece taşlardan değil, kutsal bir denklemden mi inşa edildi? Belki de insanlık geçmişte çözdüğü bir sırrı şimdi yeniden hatırlamaya çalışıyor. Şimdi gözlerini kapat ve binlerce yıl öncesine, Mısır'ın altın kumlarıyla kaplı bir sabahına git. Giza platosunda dev taş bloklar üst üste konuyor. Ama bu rastgele bir yığma değil. Her taş sanki kozmik bir plana göre yerleştiriliyor. Büyük piramidin dört kenarının toplam uzunluğunu yüksekliğine böldüğümüzde karşınıza çıkan sayı şaşırtıcı. Yaklaşık 6.28. Bu yalnızca dairelerle ilişkilendirdiğimiz pi sayısının 2 katı. Yani dairesel bir sabitin kare tabanlı bir piramitte karşımıza çıkması. Gerçekten de rastlantı olabilir mi? Bazı araştırmacılar bu oranın bilinçli olarak hesaplandığını ve antik Mısırlıların pi sayısını bildiğini öne sürüyor. Ama hemen karşı argümanlar yükseliyor. Hayır diyor bazı bilim insanları. Bu oranlar ölçüm birimlerin farklılığı ya da zamanla oluşan erozyon nedeniyle oluşmuş olabilir. Ama ya bu hassas oran basit bir rastlantı değilse? Ya gerçekten o çağda gökyüzünü, yıldızları ve sayıları birlikte okuyan bir mühendislik anlayışı varsa? Unutma, o dönemde pi sayısı henüz modern matematikte bile tanımlı değildi. Ve biz bugün bu oranları tesadüf deyip geçiyorsak, belki de taşların içine gizlenmiş bir mesajı hala çözemedik demektir. Binlerce yıl önce nehir kıyısında yükselen uygarlık sadece tanrılarla değil, yıldızlarla da konuşuyordu. Ve onların sesi papirüslere, sütunlara, taşlara kazınıyordu. Bugün elimizde kalan antik belgelerden biri olan Rhind matematik papirüsü yaklaşık 3.16 gibi bir pi değeri içeriyor. Kusursuz değil belki, ama dönemin koşulları düşünüldüğünde bu sayı bir devrim niteliğinde. Çünkü bu bir dairenin çevresini anlamaya çalışan, yani soyut matematiğe ulaşan bir zihnin işareti. Ama mesele yalnızca sayı değil. Bazı araştırmacılara göre bu bilgi yıldızların hareketinden, takım yıldızların düzeninden türetilmişti. Göksel döngüler taşlara kazınmış, denklemlere dönüşmüştü adeta. Peki ya Giza piramidi? Belki de sadece firavunların sonsuz istirahat ettiği bir yer değildi. Belki de o yapı gökyüzünü yeryüzüne kodlayan bir cihazdı. Ve biz onların bıraktığı bu taş satırları hala çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bazen en büyük sırlar en eski harflerle yazılmıştır. Giza, bir sırlar vadisi gibi uzanıyor Nil'in kıyısında. Ama bu sırlar yalnızca pi sayısıyla sınırlı değil. Piramidin kuzeyi olan şaşmaz hizası bugün lazer teknolojisiyle bile zor yakalanabilecek bir hassasiyete sahip. Kuzey yıldızına neredeyse
mikrometre sapmayla bakıyor. Yapının ölçülerinde altın oran izleri bulunuyor. Yani doğada, sanat eserlerinde, DNA sarmallarında, hatta galaksilerin spirallerinde karşımıza çıkan o kutsal oran. Bu taş yığınında da var mı? Dahası var. Giza'daki 3 büyük piramit, gökyüzüne baktığımızda Orion takım yıldızının 3 ana yıldızını birebir taklit ediyor. Bazıları bunun rastlantı olduğunu söylüyor. Ama ya değilse? Eğer bir yapı gökyüzüne hizalanmışsa, evrenin matematiksel dengesine göre şekillendirilmişse, o zaman bu yalnızca bir mezar değil, tanrısal bir mühendislik planı olabilir mi? Belki de bu taşlar yalnızca birer yapı malzemesi değil, kozmik bir mesajın harfleridir. Ve biz binlerce yıl sonra bu mesajı yeni yeni okumaya başlıyoruz. Bugünün laboratuvarlarında yüzyılların gizemleri mikroskoplarla, lazerlerle, algoritmalarla taranıyor. Ve yine de Giza piramidi bilim insanlarını ikiye bölmeye devam ediyor. Pek çok uzman pi oranının piramitteki varlığını tesadüf olarak açıklamaya çalışıyor. Bu sadece taş yığınların doğal sonucudur diyorlar. Ama aynı yapının kuzeye kusursuz hizalanması, altın oranla örtüşmesi ve gökyüzüyle kurduğu senkron bağlantılarda mı tesadüf? Lazer taramaları, dijital modellemeler. Hepsi piramidin mükemmel bir simetriyle inşa edildiğini gösteriyor. Ama ortada bir soru kalıyor. Antik Mısırlılar bu hassasiyeti hangi bilgiyle başardılar? Belki onlar sadece taşları değil, yıldızları, zamanı ve geometrik evreni de okuyabiliyorlardı. Belki sezgi, modern aklın ulaşmaya çalıştığı bilginin ilk adımıydı. Ve modern bilim henüz bu kadim bilgeliğin başlangıç çizgisinde duruyor olabilir. Binlerce yıl önce taşların diliyle yazılmış bir mesaj bırakıldı insanlığa. Bir mezar değil bu. Belki de bir matematik tapınağıydı. Pi sayısı yalnızca hesaplamaların değil, evrenin ritminin de anahtarı olabilir. Çünkü bu oran yıldız yörüngelerinde, çiçek yapraklarında, galaksilerin spirallerinde karşımıza çıkar. Giza piramidi belki de bize şunu söylüyor. Gerçek bilgi sessizce izler. Ama anlayana tüm perdeyi kaldırır. Ve şimdi bir soru kalıyor geriye. Biz bu taşların ardındaki dili anlamaya ne kadar yakınız? Yoksa hala evrenin bize fısıldadıklarını duymakta geç mi kalıyoruz?